Herkese merhaba. Sağlıkta kalite kağıt üzerinde kalmasın, masa başı uygulama olmasın ya da uygulanıyormuş gibi yapılmasın diye YouTube yayınlarımı hazırlıyorum. Sağlıkta kalite derken neyi neden yaptığımız anlaşılsın istiyorum. Sağlıkta kalitenin benimsenmesini, içselleştirilmesini ve kurum kültürü haline dönüşmesini istiyorum. Sağlıkta kalite ve akreditasyon standartları kurum performansını ve klinik kaliteyi iyileştirmek için kullanılır. Faydalı olması için çok sayıda uzmanın katılımı ve yoğun emekle hazırlanır. Standart hazırlama süreci ayrıntılı, kapsamlı, zor bir süreç. Süreci inceleyin, çok sayıda uzmanın katılımını ve emeğini görürsünüz. Faydalı olmaması mümkün değil diye düşünürsünüz. Bu bölümde size sağlıkta kalite ve akreditasyon standartlarının nasıl hazırlandığını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Standartlar kalite ve akreditasyon sisteminin en önemli bileşenidir. Kalbidir. Mükemmelliğe ulaşmak için bir araçtır. Sağlık kurumları için en iyi uygulamayı tanımlar. Sağlıkta kalite ve akreditasyon standartları minimum risk, optimum kalite, maksimum güvenlik sağlamayı hedefler. Deniz feneri gibidir. Yöneticiler ve sağlık çalışanları için güvenilir bir rehberdir. Bu konuda ayrıntılı açıklamayı Deniz Feneri bölümünde izleyebilirsiniz. Bilimsel araştırmalar, gözlemler ve deneyim yoluyla elde edilen bilgiler kullanılır. Bilgilerin doğru, güvenilir, güncel olmasına özen gösterilir, ince eleyip sık dokunur. Bireysel ve toplumsal fayda sağlaması için uyulması gereken doğrular haline dönüştürülür. Kolay, faydalı, kullanılabilir formda hazırlanır. Güvenli, kaliteli sağlık hizmeti sunumu için sağlık kurumlarıyla paylaşılır. Standartların geçerli olması için doğru, kabul edilebilir ve uygulanabilir olmalıdır. Doğru bilgiler içermelidir. Doğru bilgiler, deneyimler ve kaynaklarla desteklenerek hazırlanmalıdır. Bu nedenle akademisyenler, sağlık yöneticileri, denetçiler, sağlık çalışanları ve çok sayıda uzman çalışmalara katılır. Sağlıkta kalite ve akreditasyon standartları, ulusal ihtiyaç ve öncelikler, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, Uluslararası Sağlıkta Kalite Derneği ilkeleri, İSKUA ilkeleri temel alınarak hazırlanır. Diğerlerini anladık ama neden İSKUA diyebilirsiniz? İSKUA dünyada sağlıkta kalite ve akreditasyon çalışmalarının çatı kuruluşudur. Dünya Sağlık Örgütü ile beraber çalışır. Bir sonraki bölümde standartların geçerliliği ve güvenilirliğini de ayrıntılı olarak anlatacağım. Standartların faydalı olması için tüm paydaşların ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri iyi anlaşılmalıdır. Bu nedenle paydaşların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılır. İlgili tarafların katılımıyla hazırlanır. Tüm paydaşların katılımıyla standartların daha zengin, faydalı, kapsayıcı ve uygulanabilir olması sağlanır. Her aşamada paydaşların görüş ve önerileri alınırken farklı yöntemler kullanılır. Hasta ve yakınlarının görüşleri sivil toplum örgütleri aracılığıyla alınabilir. Örneğin Hasta Hakları Derneği. Çalışanların görüş ve önerileri meslek örgütleri, çalışan sendikaları aracılığıyla alınır. Sağlık Bakanlığı gibi resmi kurumlarla resmi yazışmalar yapılır. Uzmanlarla odak grup toplantıları yapılır. Eğitimli, deneyimli sağlıkta kalite ve akreditasyon değerlendiricilerinin önerileri dijital formlar aracılığıyla toplanır. Web tabanlı platform kullanılarak tüm sağlık çalışanlarının önerilerini iletmesi istenir. Standart setinin hazırlanmasında temel aşamalar şunlardır. 1. Önce taslak bir standart seti hazırlanır. 2. Standart seti hakkında, taslak standart seti hakkında görüş ve öneriler alınır. Buna göre yeniden düzenlenir. 3. Standart setiyle yani taslak standart setiyle pilot uygulama yapılır. Pilot uygulama sonucuna göre set yeniden düzenlenir. 4. ve son aşamada da onaylanır ve yayınlanarak kullanıma sunulur. Yeni bir standart seti hazırlanırken önce standart seti hazırlanacak sağlık hizmet türü seçilir. Hastane, diyaliz, ağız diş sağlığı hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, laboratuvarlar, ayaktan sağlık hizmetleri gibi. Hangi alanda standart seti hazırlanacağı belirlenirken Sağlık Bakanlığı'nın öncelikleri, ulusal ihtiyaçlar, hasta ve çalışan güvenliği, gereklilikleri dikkate alınır. Uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu oluşturulur ve Uluslararası Sağlıkta Kalite Derneği ilkeleri doğrultusunda bir eylem planı hazırlanır. Öncelikle çalışma yapılacak sağlık hizmetinin özellikleri belirlenir.
hizmet süreçleri, organizasyon yapısı incelenir. Kaliteli sağlık sunumu için ihtiyaçlar ve beklentiler, öncelikler belirlenir. Literatür gözden geçirilir. Bilimsel araştırmalar incelenir. Uluslararası rehberler incelenir. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların tavsiyeleri gözden geçirilir. Ve diğer ülkelerin kalite ve akreditasyon standartları incelenir. Tüm bu çalışmalar sonucunda taslak bir standart seti hazırlanır. Taslak set paydaşların incelemesine sunulur. Yeniden paydaşların görüş ve önerilerini alma süreci başlar. Biraz önce bahsettiğim yöntemlerle paydaşların görüş ve önerileri alınır. Önerilerle standart seti yeniden düzenlenir. Standart seti doğru bir şekilde düzenlenmeli, uygun bir şekilde kullanıma sunulmalıdır. Bu nedenle hazırlanan standart seti ile pilot çalışma yapılır. Bir sağlık kurumunda bu standart setine göre değerlendirme yapılır. Denetçiler sahada taslak setin anlaşılabilir, uygulanabilir ve ölçülebilir olmasını test eder. Pilot çalışmanın sonuçları analiz edilerek raporlanır. Pilot çalışma sonuçlarına göre standart setinde yeniden düzenlemeler yapılır. Tüm aşamalar tamamlanır. Standart seti yetkili komisyonun onayına sunulur. Sağlıkta kalite ve akreditasyon standartlarının son şekli komisyonun kararı ile belirlenir, onaylanır, yayınlanır, yürürlüğe girer. Gelişen ve değişen teknolojiyle sağlık hizmetlerinde de değişiklikler oluşur. Hizmetin şekli değişir, süreçler değişir. Bu nedenle standartlar da bu değişikliklerle uyumlu olmalıdır, güncel olmalıdır. Ve bu nedenle standartlar belli aralıklarla, genellikle de 2-3 yılda bir güncellenir. Standart setinin güncellenmesinde de aynı hazırlık aşamasında olan aşamalar ve algoritma kullanılır. Standart seti hazırlanırken bazı özelliklerin olması istenir. Örneğin uluslararası gelişmeleri dikkate alması, kurumdaki tüm hizmet alanlarını kapsaması, amaçsal yorumlamaya uygun olması, bu nedenle her standart grubunun üzerinde mutlaka amaç bölümü ayrıntılı olarak açıklanır. Hizmet süreçlerine ve çıktılarına odaklı olması, inovasyonu, yenilikçi uygulamaları teşvik edici olması ve uygulanabilir olması. Standart setinin anlaşılabilir olması, uygulanabilir olması, ölçülebilir olması, geçerli olması, güvenilir olması değişik aşamalarda test edilir. Bu kadar yoğun emek ve katılımla hazırlanan bir standart setinin faydalı olmaması düşünülemez. Yöneticilere, sağlık çalışanlarına düşen standart maddesini iyi anlamak, yorumlamak ve etkili uygulamaktır. Sonraki bölümlerde standartların güvenilir ve geçerli olması için ne yapılır? Kalite ve akreditasyonun hastalara, sağlık çalışanlarına, yöneticilere faydaları nelerdir? Sağlık kurumları neye göre ve nasıl hangi akreditasyon kurumunu seçmelidirler? Sağlıkta hangi akreditasyon kurumu en iyisidir? Hastalar neye göre hizmet alacakları hastaneyi seçerler? Sağlık hizmetinin kalitesine hastalar karar verebilir mi? Kağıt üzerinde kalan masa başı uygulamalar ya da uygulanıyormuş gibi yapılan sağlıkta kalite nasıl anlaşılır? Bunları anlatacağım. Bizi izlemeye devam edin.